İstanbul'da kiralar patladı. Gerçi tüm memleket böyle. Kiralar 7, 8, 10 bin lira. 2,5 kira veriyordu. Şu anda yeni arkadaş 8,5'a kiraya tuttu. Evler yapılırken deniz kumu değil de altın kullanıldı sanırsınız. Ve herkes insaf diyor. Ama işine geldiği şekliyle. Şu an 30 bin lira kira istiyor. Zam yapılınca çileden çıktılar. Kiracısını rehin alan ev sahibi. İnsanlar çılgın bir şekilde fiyat yükseliyor. Öğrenciler dertli. Çünkü kiraya oturursan oturmazsan evimizden çık diyorlar. Kirayı 3 kat arttırmak isteyen Mahkemelerde kira davaları adeta patladı. Biz onların vicdanına bıraktık. Dünyada mekan, ahirette iman. Söyleyenler boşuna söylememiş. Lakin bizim bu dünyadaki mekanlar imanı götürürlerse sıkıntı büyük. Nasıl mı? Ev sahipleri yıllarca veli nimeti olan, tıkır tıkır kirasını ödeyen ama hasta, ama yaşlı, ama gariban kiracısını evden çıkartma derdinde. Sadece daha fazla kira alabilmek için. 2,5 kira veriyordu. Şu anda yeni arkadaş 8,5'a kiraya tuttu. Üstelik bunu yapan dinsiz birisi olsa, inanmayan birisi olsa gerçekten sorun değil. Onun için her şey dünya. Ama sana ne oldu be hacı abi? Ne çabuk unuttun yengeyle birlikte bir evimiz olsa hayalleri kurduğun zamanları. Gelelim kiracılara. Hayat zor, geçinemiyorum diye yüksek zam isteyenler aldıkları zamdan ev sahiplerine koklatmak bile istemiyorlar. Tayfadakiler bize bakıyor, amanın altınları çaktırmayalım. Patronlar zengin diye bir düşünce var. Ama bir de meseleye şöyle baksanıza. Sizin 10 bin liranız 5 sene önce kaç dolar yapıyordu, şimdi kaç dolar yapıyor? Bir de zengin adamın 100 bin lirasını düşünün. Böyle şeylerde zenginler bazen çok daha fazla etkilenebiliyor. Onun için zaten hemen zam üstüne zam yapıyorlar. Eskilerin bir mazereti vardı. Almanya'dan oğlum gelecek, evden çıkar mısın derlerdi. Şimdi bunu söylemeye tenezzül bile etmiyorlar. Öyle tezatlar yaşıyoruz ki. Kiracı ve kiraya veren uyuşmazlıkları bu dönem en fazla karşılaştığımız uyuşmazlıkların başında geliyor. Halimiz Anadolu'da köyünden şikayet eden köylüler gibi. Yok aşağıdaki komşu yol vermemiş, yok yukarıdaki suyu kesmiş. Hani aynı adam aynı şeyi yapar ya. Bugün de adam kendi ev sahibinden şikayet ediyor ama arkadaşının kiracısını çıkartması için onun evini kağıt üzerinde satın almış. Şu sıralar mahkemelerin kapısı sık sık ev sahipleri ve kiracılar tarafından çalınıyor. Kendi kiracı olduğu dükkanın zammını resmi oranlar üzerinden yapan uyanık abimiz kiraya verdiği evden 3 aylık depozito istiyor, yetmiyor. Birinci kirayı da peşin istiyor ve kira 15 lira. Evdekiler de serumla yaşayacaktı zaten. Keşke vermeseydim o fiyata, keşke şu fiyattan verseydimler başladı. Kirayı dolar veya euro üzerinden almak yine aynı durum. Ben kiramı öderken Türk parası olarak ödeyeyim ama dolar veya euro olarak alayım. Bu döviz olayı da çok enteresan. Yani döviz yükseldiği zaman zam anında yapılıyor ama düştüğünde derin bir sessizlik. İnanın kimilerinin o parayı yeme kısmeti olmuyor. Çünkü hayat çok kısa. Bir de topu taca atanlar var. İşi siyasete veya siyasetçiye yıkıyorlar. Bakın söylediklerimi sakın siyasi bir propaganda olarak algılamayın. Bizim memleketimizde siyaset hakikat üzerine değil tarafgirlik üzerine gidiyor. Aynı siyasi parti döneminde para kazanırken kendi zekasına ve aklına verenler yine aynı partinin döneminde kaybettiklerini işi siyasete ve siyasetçiye veriyor. Elbette ki bunda bir hakikat vardır. Yani birçok parametre var. Fakat iman, insanlık, İslamiyet, kardeşlik bunun neresinde? Allah siyasetçiye yaptığının hesabını elbette ki soracak. Ama kıyamet günü hiçbir siyasetçi veya siyasi olay yaptığımız haksızlıklara mazeret olamaz. İnsan varsa sınav var. Elbette kimi ev sahibi ve kiracılar çok anlayışlı. Belki de çoğu. Ancak yaşanan olumsuzluklar ciddi manada toplumun genlerini bozuyor. Piyasada yaşanan her türlü olumsuzluğu birbirine ihale ederek dünyevi hayatı kurtarmak peşinde hayatı birbirine zehir eden insanlar olduk. İnanmayan biri size baksa ve dese ki hani müminler kardeşti? Hani mülk Allah'ındı? Ne oldu da bu fani dünya için birbirinize düştünüz? Ne diyeceğiz? Peki bizi toparlayacak ne var? Ne yapmalıyız? Duygularımızı yönetmekte çok da mahir değiliz. Hayvanlar gibi içgüdüyle hareket eder olduk. Yanlış anlamayın ama metropoller dolusu koyun sürüleri gibiyiz. Yapmamız gereken ev sahibi olmak için çabaladığımız kadar insanlığımıza sahip olmak için de çabalamak. Yoksa vaziyet iyi değil. Söyleyen boşuna söylememiş. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Yoksa hayvan ve cami hükmünde bir insan olmak ihtimali var.